Ben Semiramis. Kanalıma hoş geldiniz. Videoya başlamadan önce abone olmayı, zili açmayı unutmayın. Düşünün, gökyüzünde saatte 2000 kilometreden fazla hızla ilerleyen bir kuş var. Ama bu bir kuş değil. Bu bir jet savaş uçağı. Ve onu bu kadar güçlü, bu kadar hızlı ve ölümcül yapan şey, içindeki motor. Bu videoda, göklerin kralı jet savaş uçaklarının kalbini, yani jet motorlarını keşfedeceğiz. Peki bu motorlar nasıl çalışıyor? Ve nasıl oluyor da bir metal yığınını ses hızının ötesine taşıyabiliyor? Jet motoru. Kulağa havalı geliyor değil mi? Ama bu sadece başlangıç. Bu motorlar, atmosferin üst katmanlarında, neredeyse oksijenin bile zor bulunduğu yerlerde çalışabilecek kadar gelişmiş mühendislik harikalarıdır. Bir savaş fethinde kullanılan turbojet ya da turbofan motorları, saniyeler içinde binlerce derecelik sıcaklıklara ulaşabilir ve tonlarca itiş gücü üretebilir. Peki bu nasıl mümkün? Her şey, havanın içeri çekilmesiyle başlıyor. Devasa bir fan, ön taraftan havayı emer. Bu hava, kompresör adlı birimden geçerken sıkıştırılır. Ardından, yanma odasına girer. Burada, uçaktaki yakıtla karışır ve ateşlenir. Ortaya çıkan patlama, arka kısımdaki türbinleri döndürür ve aynı anda dışarıya doğru müthiş bir hızla hava fırlatır. İşte bu itiş gücü, uçağı ileriye doğru iter. Basit gibi görünüyor olabilir ama bu işlem saniyede binlerce kez tekrarlanıyor. Fakat savaş uçaklarında bu sistem, sıradan bir jet motorundan çok daha gelişmiş. Çünkü sadece hızlı gitmek yetmez. Aynı zamanda ani manevralar, dikey tırmanışlar ve ip dalaşı sırasında tam güç gerekir. Bu yüzden bazı motorlar, art yakıcı sistemle donatılmıştır. Art yakıcı, motordan çıkan sıcak gazların arkasına ekstra yakıt püskürterek ikinci bir patlama sağlar. Bu sayede motor, anlık olarak itiş gücünü 2 katına çıkarabilir. Tabii bu da yakıt tüketimini korkunç seviyelere çıkarır. Ama savaşta saniyelerin önemi vardır. Bir jet motorunun içi tam anlamıyla cehennem gibidir. İçerideki sıcaklıklar 1500 santigrat dereceyi geçebilir. Bu yüzden kullanılan malzemeler sıradan değildir. Titanyum, nikel alaşımları, seramik kaplamalar, hepsi motorun bu ekstrem şartlara dayanması için kullanılır. Aksi takdirde, motor birkaç saniyede parçalanabilir. Ve bir de ses meselesi var. Jet motorları inanılmaz derecede gürültülüdür. Bu uçaklar, ses hızını aşarken bile art yakıcıya ihtiyaç duymadan süzülebilirler. İşte bu, mühendisliğin doruk noktasıdır. Ayrıca bu motorlar artık sadece hız değil, gizlilik de sağlıyor. Düşük ısı izleri, sessiz çalışma teknolojileri ve yönlendirilmiş itki sistemleri sayesinde bu uçaklar, adeta görünmeden uçabiliyor. Bu teknoloji, savaş alanında oyunun kurallarını değiştirmiş durumda. Unutmayalım ki, jet motorları aynı zamanda teknolojik bir yarışın da sembolü. Dünya üzerindeki güç dengeleri, hangi ülkenin en ileri motor teknolojisine sahip olduğuyla yakından ilişkilidir. Bu motorlar, sadece savaş uçaklarını değil, aynı zamanda ulusal gücü, teknolojik üstünlüğü ve hatta diplomasiyi etkiler. Jet motorları gelecekte tamamen yeni teknolojilerle değişebilir. Elektrikli motorlar, hibrit sistemler ve yapay zeka destekli kontrol sistemleri, savaş uçaklarını çok daha hızlı, sessiz ve ölümcül hale getirecek. Havacılığın sadece güçle değil, aynı zamanda zekayla da kazanılacağını gösteriyor. İşte bu yüzden jet savaş uçağı motorları, sadece birer makine değil, insanlık mühendisliğinin en ileri noktası, savaşın kaderini belirleyen teknolojik devrimlerdir. Gökyüzünün hakimi olmak isteyen her ülke için, bu motorları anlamak ve geliştirmek bir zorunluluktur. Bugün gelinen noktada, jet motorları sadece savaş alanlarında değil, savunma stratejilerinin de temel taşlarından biri haline gelmiştir. Her yeni motor modeli, ülkelere stratejik bir avantaj sağlar, çünkü savaş uçaklarının hızı, menzili ve manevra kabiliyeti doğrudan motor performansına bağlıdır. Bu yüzden gelişmiş jet motorları, modern savaşın en kritik unsurlarından biri olarak kabul edilir.
Ancak teknolojinin sınırlarını zorlamak sadece motor gücünü artırmakla kalmıyor. İleri malzeme bilimi sayesinde, motorlar daha hafif ve daha dayanıklı hale geliyor. Yüksek sıcaklıklara dayanabilen özel alaşımlar ve seramik kaplamalar, motorun hem performansını artırıyor, hem de daha uzun ömürlü olmasını sağlıyor. Böylece savaş uçakları, en zorlu koşullarda bile görev yapabiliyor. Ayrıca, jet motorlarında kullanılan elektronik kontrol sistemleri, pilotun motor üzerindeki kontrolünü olağanüstü düzeye çıkarıyor. Bu sistemler, gerçek zamanlı veri analiziyle motorun çalışma koşullarını sürekli izliyor ve en ideal performans için anında ayarlamalar yapıyor. Böylece motor, her türlü hava ve görev koşuluna hızlıca adapte olabiliyor. Geleceğe baktığımızda, yapay zekanın jet motorları üzerindeki etkisi daha da belirginleşecek. Otonom sistemlerle entegre çalışan motorlar, bakım ve performans optimizasyonunu kendi kendine gerçekleştirebilecek. Savaş uçaklarının operasyonel etkinliğini katlayacak ve pilotların iş yükünü azaltacak. Sonuç olarak, jet savaş uçağı motorları sadece teknik bir donanım değil, aynı zamanda insan zekasının, yaratıcılığının ve mühendislik becerisinin bir göstergesidir. Bu motorlar, gökyüzündeki üstünlüğün anahtarıdır ve dünya güç dengelerinin şekillenmesinde hayati bir rol oynar. Jet motorlarının geleceği ise, teknolojinin sınırlarını zorlamaya devam eden insanlık için yeni bir heyecan ve meydan okumadır. Jet motorları yalnızca birer makine değildir. Onlar, bir ülkenin gökyüzündeki gücünün sembolüdür. Ve bu güç, binlerce mühendislik hesabının, bilimsel formülün ve deneyin sonucudur. Bugün izlediğiniz bir hava gösterisi ya da duyduğunuz bir süpersonik geçiş sesi, aslında yılların emeği ve ileri teknolojiyle yoğrulmuş bir başarı hikayesidir. Peki sizce geleceğin jet motorları neye benzeyecek? Sessiz, görünmez, yapay zeka kontrollü motorlar mı? Yoksa plazma itişli, yakıtsız çalışan sistemler mi? Belki de bu teknolojiler düşündüğümüzden daha yakın. Gökyüzünde savaş artık sadece hızla değil, zekayla da kazanılıyor. Ve son olarak, gökyüzü aslında sonsuz değil, sadece biz onu öyle zannediyoruz. Gerçek sınır, merakımızın bittiği yerde başlıyor. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Gizem devam ediyor.